Bugün propagandada bir ilki yapacağız. Facebook'un başına oturacağım, böbrek satmak yazacağım ve çıkan sonuçlara ben de ilk kez sizinle birlikte bakacağım. Karşımıza çeşitli sayfalar ve paylaşımlar çıkıyor. Hemen bu paylaşımların birine baktığımızda böbrek satmak isteyenler bana ulaşsın diyor ve altına WhatsApp numarası paylaşmış. Bunun altına gelen 78 yorum var ve bu 78 yorum içinde böbreğini satmak isteyen kişiler var. Yukarı çıkıp gruplardan birine girdiğimizde, örneğin burada böbreğimi satmak istiyorum grubuna girdiğimizde de 2020 yılında yapılmış bir paylaşım görüyoruz. Burada da böbreğini satmak isteyenler bana ulaşsın diyor. Üstelik fiyat da vermiş ve altında 33 yorumun içinde böbreğini satmak isteyen kişileri görüyoruz. Yani böbrek satmak isteyen de, böbrek almak isteyen de Facebook'ta aleni şekilde bunun ticaretini yapıyor ve Facebook bu paylaşımları kaldırmıyor bile. Peki bu normal mi? Propagandada bu hafta bugüne kadar muhtemelen çok kez duyduğunuz ancak boyutlarını gördüğünüzde şoke olacağınız bir konuyu konuşacağız. Uluslararası yasa dışı organ kaçakçılığı. 给你一个眼罩，让你戴上，然后就开车到了一个乡下。 I was blindfolded and driven to a small farmhouse. Inside, there was a full surgical theater. The woman receiving my kidney was also there. 医生就给你 I was scared, but the doctors put me to sleep. I woke up and my kidney was gone. The buyer wanted life and I wanted money. Yasa dışı organ kaçakçılığı yıllık tahmini 1,5 milyar dolarlık cirosuyla suçluları kendisine çeken bir sektör. Kurbanların ortak özelliği ise organlarını satmaya ikna olacak kadar çaresiz olmaları. Özellikle Güney Yarımküre ülkeleri olarak anılan ülkeler başlıca hedefler. Ancak savaş veya kuraklıktan kaçan mülteciler de giderek artan şekilde insan tacirlerinin hedefi oluyor. Bu fenomen İtalyan gazeteci Franca Porciani'nin Kaybedecek Yaşamlar başlıklı araştırma kitabının konusu oldu. Yazar, insan ticareti esas olarak böbrek ve karaciğer gibi hala hayatta olan insanlardan alınabilecek organlar içindir dedi. Ancak Porciani, göçmenlerin veya mültecilerin organları için öldürüldüğü vakalar olduğunu da söyledi. Peki organ ticaretinin boyutları ne ve hedefinde kimler var? Covid-19 pandemisi nedeniyle küresel iş kayıpları artarken çaresiz insanlar sosyal medya aracılığıyla para kazanmanın yeni yollarını arıyor ve kanıtlar yasa dışı organ kaçakçılığında ölümcül bir artışa işaret ediyor. Sidev.net adlı siteye konuşan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi görevlisi Amy Comrie, Facebook gibi platformlarda böbreğini ya da karaciğerini satmak isteyen insanların sayısının pandemi sürecinde 2 katına çıktığını söyledi. Tespit edilen Facebook sayfalarından bazıları bir yıldan uzun süredir aktif ve 1000'den fazla takipçi topladı. Yorumlar Hindistan, Nijerya, Pakistan, Güney Afrika ve Filipinler gibi yoksul nüfusun fazla olduğu ülkelerden geliyor. Comrie, sosyal medyanın bir sorumluluğu var diyor. Eğer kendilerini gerçekten bununla mücadele etmeye adadılarsa bu o kadar zor olmamalıydı. Sidev.net Facebook'tan sorunla ilgili bir yorum istedi ancak yanıt alamadı. Her ne kadar pandemi süreci bu kanlı ticareti arttırsa da konunun temelleri uluslararası aktörlerin uzun yıllara yayılan ihmaline ve görmezden gelmesine dayanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2007'deki tahminlerine göre yıllık küresel böbrek nakillerinin yaklaşık %5 ila %10'u kaçakçılık yoluyla elde ediliyor. Yani nakledilen 10 böbrekten biri yasa dışı yollarla yoksul insanların çaresizliğinden faydalanarak alınıyor. Bu şok edici, korkunç bir oran. Birleşmiş Milletler'in insan ticaretine ilişkin küresel raporu 2014-2017 yılları arasında yaklaşık 100 organ ticareti raporladı. Ancak bu gerçek sayının çok altında. Bunun sebeplerinden başlıcası organ satmanın hemen hemen her ülkede suç olması sebebiyle organını satan kişilerin konuşmaması. Ayrıca ülkeler Birleşmiş Milletler'e veri paylaşımında da dürüst değiller. Çünkü hiçbir ülke vatandaşlarının hayatta kalmak için vücut parçalarını sattığının bilinmesini istemiyor. Derme çatma mekanlarda amatör ticaret izlenemeyecek kadar yer altında kalırken başka öncelikleri olan yetkililerin kasıtlı körlüğü de bu konuyla ilgili istatistiklerin sağlanamamasında rol oynuyor. UC Berkeley'de kıdemli tıbbi antropolog ve insan ticaretiyle mücadele örgütü Organs Watch'ın kurucu ortağı Lawrence Cohen, organ kaçakçılığını kimsenin istemediği veri olarak niteliyor. Sonuçsa toplu kurbanlarla ortaya çıkan skandallar oluyor. Hindistan
Pakistan'ın Assam kırsalında bazıları çay tarlasında çalışan 50'den fazla kişi organ kaçakçıları tarafından böbreklerini satmaya ikna edildi. Skandal, Dakshin Darumtul köyünden bir kişinin böbreği için kendisine önemli bir meblağ vaat edildiğini ancak ödemenin tamamını alamadığını iddia etmesiyle ortaya çıktı. Bu kanlı ticaretin hedefindeki ülkelerden biri de Afrika ile Avrupa arasında köprü olması sebebiyle Mısır. Tacirler bu ülkeyi de Afrikalı yoksulların organlarını Avrupalı zenginlere nakletmek için kullanıyor. Bir BBC haberi haftada 20-30 yasa dışı böbrek nakli düzenlediğini söyleyen bir organ kaçakçısıyla konuştu. Böbrekler çoğunlukla Mısır'dan Avrupa'ya gitmek için para toplamaya çalışan Afrikalı göçmenler ve mülteciler tarafından satılıyor. Ancak kıdemli çete üyesi BBC Panorama'ya operasyondan sonra bağışçıların neredeyse yarısının ödeme almadığını söyledi. Yani suçlular tarafından dolandırılan kurbanlar operasyonun ardından tek böbrekle ve parasız kalıyor. Göz yumulan bu ürkütücü tablo, akıllara Avrupalı resmi makamların belirttiği on binlerce kayıp mülteci çocuğu getiriyor. Hepimiz için de bu konuya uluslararası bir dikkat çekmenin önemini tekrar hatırlatıyor. Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani böbrek satmak isteyen de, böbrek almak isteyen de Facebook'ta aleni şekilde bunun ticaretini yapıyor ve Facebook bu paylaşımları kaldırmıyor bile. Peki bu normal mi?